Ders 1. Karşılaştırma web siteleri ile ucuz uçuş bulma. Merhaba Anna, daha sonra en ucuz uçuşları bulmak için karşılaştırma web sitelerini kullanabilirsiniz. Merhaba, John. Karşılaştırma web siteleri, uygun fiyatlı seyahat seçenekleri bulmak için gerçekten yararlıdır. Farklı havayollarının fiyatlarını karşılaştırmanıza ve bilinçli kararlar vermenize olanak tanır. Bu uygun. Hangi karşılaştırma sitelerini tavsiye edersiniz? Bazı popüler olanlar arasında Skyscan, Kayak ve Google uçuşlar bulunur. Bunları duydum. Doğru ve güncel bilgiler sağlıyorlar mı? Evet, doğrudan havayollarından ve seyahat acentelerinden veri toplarlar ve güvenilir bilgi sağlarlar. Bu güven verici. Bu web sitelerini kullanırken aramamız gereken belirli özellikler var mı? Esnek tarih seçeneklerini arayın, seyahat tarihlerinizi ayarlayarak daha ucuz uçuşlar bulmanıza yardımcı olabilir. Esneklik gerçekten uçuş fiyatlarında önemli bir fark yaratabilir. Peki ya bekleme veya bagaj ücretleri gibi diğer faktörler? Arama sonuçlarını, bekleme süresi ve bagaj hakkı gibi tercihlere göre filtreleyebilirsiniz. Bu, aramayı özel ihtiyaçlarımıza göre uyarlamak için faydalıdır. Bu web sitelerini etkili bir şekilde kullanmak için ek ipuçları var mı? İstediğiniz varış noktaları için fiyat uyarıları ayarlamak iyi bir fikirdir. Bu şekilde fiyatlar düştüğünde bilgilendirileceksiniz. Fiyat uyarıları, en iyi fırsatları yakalamak için değerli bir araç olabilir. Başka öneriniz var mı? Arama yaparken tarayıcı çerezlerinizi temizlediğinizden veya gizli modu kullandığınızdan emin olun. Bazı web siteleri etkinliğinizi izleyebilir ve fiyatları buna göre ayarlayabilir. Bunu bilmiyordum. Çerezleri temizlemek veya gizli modu kullanmak, potansiyel fiyat manipülasyonunu önlemeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bu adımları atarak, karşılaştırma web sitelerinden en iyi şekilde yararlanabilir ve en ucuz uçuşları bulabilirsiniz. Bu görüşleri paylaştığın için teşekkürler John. Gelecekteki seyahat planlarım için onları aklımda tutacağım. Hoş geldin, Anna. Umarım harika uçuş fırsatları bulmada faydalı olurlar. Bunun için minnettarım. İşte seyahat hayallerimizi daha uygun fiyatlı hale getirmek için karşılaştırma web sitelerini kullanacağız. Bunun için tebrikler Anna. Maceralarımız heyecan verici destinasyonlar ve bütçe dostu uçuşlarla dolu olsun. Kesinlikle, John. Bankayı bozmadan unutulmaz yolculuklara çıkalım. Aslında, Anna, bu seyahatler ve yol boyunca en iyi pazarlıkları bulalım. Ders 2. Yeni başlayanlar için fotoğrafçılık ipuçları. Merhaba Anna, fotoğrafçılık heyecan verici görünüyor. Yeni başlayanlar için herhangi bir ipucu var mı? Merhaba, John. Kesinlikle. İşte fotoğrafçılığa başlamak için birkaç ipucu. Kulağımı dinliyorum. Yeni başlayanlar için sahip olduğunuz ilk ipucu nedir? Kameranızı tanıyarak başlayın. Kılavuzu okuyun ve ayarlarını deneyin. Kameranın işlevlerini anlamak, en iyi çekimleri yakalamak için çok önemlidir. Bir sonraki ipucu nedir? Kompozisyona dikkat edin. 3D kuralını kullanın ve farklı açılar ve perspektiflerle denemeler yapın. Kompozisyon, bir fotoğrafın etkisinde önemli bir fark yaratabilir. Başka öneriniz var mı? Aydınlatma fotoğrafçılıkta çok önemli bir rol oynar. Doğal ışıkla denemeler yapın ve pozlama telafisi gibi tekniklerle kontrol etmeyi öğrenin. Aydınlatmaya hakim olmak, fotoğrafların kalitesini gerçekten artırabilir. Yeni başlayanlar başka nelere odaklanmalı? Pratik mükemmelleştirir.
Kameranızı nereye giderseniz gidin ve size ilham veren anları yakalayın. Ne kadar çok pratik yaparsan, o kadar iyi olursun. Paylaşmak için ek ipuçları var mı? Denemekten ve hata yapmaktan korkmayın. Bir fotoğrafçı olarak öğrenip büyüyeceğiniz deneme yanılma yoluyla gerçekleşir. Öğrenme sürecini benimsemek esastır. Bu değerli ipuçları için teşekkür ederim Anna. Hoş geldin John. Umarım heyecan verici bir fotoğraf yolculuğuna çıkmanıza yardımcı olurlar. Bunun için minnettarım. Bu ipuçlarını uygulamaya koymak ve fotoğrafçılık becerilerimi geliştirmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem fotoğraflar çekeceğinizden hiç şüphem yok. Sürecin tadını çıkarmayı ve eğlenmeyi unutmayın. Kesinlikle, Anna. Fotoğrafçılığın sevinci anları yakalamakta ve yaratıcılığı ifade etmekte yatmaktadır. İyi dedin John. İşte fotoğraf sanatını kucaklamak ve çevremizdeki dünyanın güzelliğini yakalamak için. Bunun için tebrikler Anna. Fotoğraflarımız hikayeler anlatsın ve başkalarıyla rezonansa giren duyguları uyandırsın. Gerçekten, John. Dünyayı benzersiz bakış açılarımızla keşfetmeye ve yakalamaya devam edelim. Ders 3. Giyimde renk ve dokuların değerlendirilmesi. Merhaba Anna, bu gömleğin güzel bir rengi var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Merhaba, John. İyi ama diğeri daha yumuşak görünüyor. Yani daha yumuşak görünümü nedeniyle diğer gömleği mi tercih ediyorsunuz? Evet, diğer gömleğin dokusu bana daha çekici geliyor. Anlıyorum. Doku, giysilerin nasıl hissettiği ve göründüğü konusunda gerçekten bir fark yaratabilir. Fark ettiğin başka bir şey var mı? İlk gömleğin rengi canlı, ancak ikincisinin daha ince bir tonu var. Jetonlar farklı bir estetik verebilir. Renklerin farklı ruh hallerini nasıl uyandırabileceği ilginç. Kesinlikle. Kıyafet seçerken giysinin genel görünümünü ve hissini dikkate almak önemlidir. Kabul ettim. Hem renk hem de doku genel çekiciliğe ve stile katkıda bulunur. Nihayetinde, kişisel tercihe ve kendinizi moda yoluyla nasıl ifade etmek istediğinize bağlıdır. Bu doğru. Moda, benzersiz zevklerimizi ve kişiliklerimizi sergilemizi sağlar. Kesinlikle. Farklı renk ve dokuların nasıl çeşitli moda ifadeleri yaratabileceği büyüleyici. Kendimizi ifade etmenin ve tek kelime etmeden bir açıklama yapmanın yaratıcı bir yoludur. Moda gerçekten sözlü olmayan bir iletişim şeklidir. Kim olduğumuz hakkında çok şey söyleyebilir. İyi dedin, Anna. Giysilerdeki renk ve dokuları değerlendirmeyle ilgili görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldin John. Moda ve kişisel tarzın nüanslarını tartışmak her zaman ilginçtir. Gerçekten de. İşte giydiğimiz kıyafetler ve seçtiğimiz renkler aracılığıyla bireyselliğimizi kucaklamak. Bunun için tebrikler John. Moda seçimlerimizde her zaman neşe ve güven bulalım. Kesinlikle, Anna. Bizimle rezonansa giren farklı renk ve dokuları keşfetmeye ve denemeye devam edelim. Ders 4. Olumlu değişimi savunmak. Merhaba Anna, olumlu değişimi savunmada üzerime düşeni yapmak istiyorum. Merhaba, John. Bu harika. Hangi spesifik eylemleri düşünüyorsunuz? Karşılaştığımız zorlukları daha iyi anlamak için kendimi önemli sosyal konularda eğitmeyi planlıyorum.
Eğitim harika bir başlangıç noktasıdır. Bilinçli kararlar vermemizi ve anlamlı eylemlerde bulunmamızı sağlar. Ayrıca başkalarıyla konuşmak, açık diyaloğu ve empatiyi teşvik etmek istiyorum. Anlamlı konuşmalar, farklı bakış açıları arasındaki anlayışı teşvik edebilir ve boşlukları kapatabilir. Kolektif eylemin gücüne inanıyorum, bu yüzden yerel topluluk girişimlerine katılmanın veya desteklemenin yollarını araştırıyorum. Topluluk girişimlerine dahil olmak, taban düzeyinde olumlu değişim yaratmanın harika bir yoludur. Ek olarak, benim için önemli olan konular hakkında farkındalık yaratmak için sesimi ve platformumu kullanmak istiyorum. Sesiniz başkalarına ilham verme ve etkileme potansiyeline sahiptir. Değişim için güçlü bir araçtır. Ayrıca bağışlar veya gönüllülük yoluyla değerlerimle uyumlu kuruluşları ve amaçları desteklemeyi düşünüyorum. Kuruluşları finansal olarak veya zamanınızla desteklemek, çalışmaları üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Son olarak, kendimi sürekli eğitmek ve güncel olaylar ve sosyal konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. İyi bilgilendirilmiş olmak, savunuculuk çabalarımızda meşgul kalmamıza ve bilinçli kararlar vermemize olanak tanır. Kesinlikle. Birlikte, bireysel eylemlerimizle, daha kapsayıcı ve adil bir topluma katkıda bulunabiliriz. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Harekete geçerek ve ilerlemenin temsilcileri olarak olumlu değişime ilham verelim. İyi dedin, Anna. İşte bir fark yaratmak ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir etki bırakmak. Bunun için tebrikler John. Kolektif çabalarımız herkes için daha parlak ve daha adil bir gelecek yaratsın. Aslında, Anna. Olumlu değişimi savunmaya devam edelim, her seferinde bir adım. Ders 5. Yaratıcı çıkışlarla kendinizi ifade etmek. Merhaba Anna, son zamanlarda çeşitli yaratıcı satış noktaları peşinde olduğunuzu fark ettim. Pekala, devam et. Kendinizi ifade etmenin harika bir yolu. Merhaba, John. Teşvik için teşekkürler. Yaratıcı faaliyetlere katılmak gerçekten tatmin edici oldu. Sanat eserlerini gördüm ve etkileyici. Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmeniz için size ilham veren nedir? Gündelik hayatta, doğada ve beni şekillendiren duygu ve deneyimlerden ilham alıyorum. Sanatın duyguları bu kadar benzersiz ve güçlü bir şekilde yakalayıp aktarabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Sadece kelimelerle ifade edilmesi zor olabilecek düşünce ve duyguları iletmemi sağlıyor. Yaratıcı satış noktalarının nasıl bir özgürlük ve kendini ifade etme duygusu sağladığını görebiliyorum. Yaşadığınız başka faydalar var mı? Yaratıcı faaliyetlerde bulunmak rahatlamama, stresi azaltmama ve iç huzur duygusu bulmama yardımcı olur. Bu harika. Yaratıcı arayışlar gerçekten de genel refahımız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Kesinlikle. Ruhu besleyen ve günlük hayata neşe getiren bir öz bakım şeklidir. Seni tatmin eden bir şey bulduğuna sevindim. Yaratıcılığını keşfetmek isteyen biri için herhangi bir tavsiyeniz var mı? Benim tavsiyem, gerçekten ilgilendiğiniz ve tutkulu olduğunuz bir şeyle başlamak olacaktır. Merakın size rehberlik etmesine izin verin. Bu değerli bir ipucu. Tutku genellikle gerçekten anlamlı bir şey yaratmanın arkasındaki itici güçtür. Ayrıca, denemekten, hata yapmaktan ve onlardan ders almaktan korkmayın. Büyüme ve keşif sürecini benimseyin. Öğrenme sürecini benimsemek anahtardır.
Bu görüşleri paylaştığın için teşekkürler, Anna. Hoş geldin John. Umarım başkalarına kendi yaratıcı potansiyellerini keşfetmeleri için ilham verir. Eminim olur. İşte yaratıcı çıkışları kucaklamak ve kendini ifade etmede neşe bulmak. Bunun için tebrikler John. Yaratıcı ruhlarımızı beslemeye ve yol boyunca başkalarına ilham vermeye devam edebilir miyiz? Kesinlikle, Anna. Harika yaratıcılık dünyasında kendimizi keşfetmeye ve ifade etmeye devam edelim. Ders 6. Otellere servis hizmetlerini keşfetmek. Merhaba Anna, yeni bir servis hizmeti olduğunu duydum. Bu harika. Tüm otellere direkt servis mi? Merhaba, John. Evet, bölgedeki çeşitli otellere ulaşım sağlayan uygun bir direkt servis hizmetidir. Bu harika bir haber. Ziyaretçiler ve turistler için seyahat etmeyi çok daha kolay hale getirecektir. Kesinlikle. Ulaşım bulma veya toplu taşıma sistemlerinde gezinme zahmetini ortadan kaldırır. Mac'in belirli saatlerde çalışıp çalışmadığını biliyor musunuz, yoksa gün boyunca kullanılabilir mi? Servis tarifeli olarak çalışır, genellikle yoğun seyahat saatlerinde çalışır ve düzenli karşılama hizmeti sunar. Bunu bilmek güzel. Konukların ulaşım ihtiyaçları için servis hizmetine güvenebilmelerini sağlar. Evet, ayrıca özellikle bölgeye aşina olmayanlar için güvenilirlik ve gönül rahatlığı hissi sağlar. Bu hizmetin özellikle ağır bagajları veya özel hareketlilik ihtiyaçları olan kişiler için faydalı olacağını hayal ediyorum. Kesinlikle. Servis hizmeti, konforlu bir yolculuk için farklı yolcuların gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu düşünceli. Bu hizmeti sağlarken gezginlerin çeşitli ihtiyaçlarını dikkate aldıklarına sevindim. Otel misafirleri için genel deneyimi geliştirmeye olan bağlılıklarını gösterir. Servis hizmetinin kullanımı ile ilgili herhangi bir ek ücret var mı, yoksa otel konaklamasına dahil mi? Ulaşım servisi genellikle otel misafirleri için ücretsizdir ve rahat ve uygun maliyetli bir ulaşım seçeneği sağlar. Bu misafirler için büyük bir katma değerdir. Otellerde konaklamayı daha da cazip hale getiriyor. Kesinlikle. Ziyaretçiler için genel deneyimi ve memnuniyeti artırabilecek faktörlerden biridir. Bu bilgiyi bölgeyi ziyaret etmeyi planlayan arkadaşlarım ve ailemle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Doğrudan servis hizmetini kullanmanın rahatlığını ve kolaylığını kesinlikle takdir edeceklerdir. Bu detayları paylaştığın için teşekkürler Anna. Otel misafirleri için güvenilir bir ulaşım seçeneği olduğunu bilmek güzel. Hoş geldin John. Yararlı bilgileri paylaşmak her zaman bir zevktir. Sorunsuz seyahatler ve otellerde keyifli konaklamalar için burada. Bunun için tebrikler Anna. Servisi tüm otel misafirleri için sorunsuz bir deneyime katkıda bulunsun. Ders 7. Sınırlı bütçeyle 5 yıldızlı otellerde değeri en üst düzeye çıkarma. Merhaba Anna, 5 yıldızlı bir otelde kalacağım ama sınırlı bir bütçem var. Herhangi bir öneri var mı? Merhaba, John. Bütçe sınırlamalarınıza rağmen, 5 yıldızlı otellerde değeri en üst düzeye çıkarmanın yolları vardır. Bazı seçenekleri inceleyelim. Bu harika olurdu. Hala fazla harcama yapmadan lüks ve olanakları deneyimlemek istiyorum. Bir seçenek, yoğun olmayan sezonlarda veya hafta içi rezervasyon yapmayı düşünmektir.
Oteller genellikle bu dönemlerde daha düşük fiyatlar sunar. Yoğun olmayan zamanlarda rezervasyon yapmak mantıklıdır. Olası indirimlerden yararlanmak için bunu aklımda tutacağım. Başka bir strateji, özel promosyonlar veya paketler aramaktır. Oteller belirli rezervasyonlar için indirimli fiyatlara veya ek avantajlara sahip olabilir. Bu iyi bir fikir. Otelin web sitesini kontrol ettiğimden veya mevcut promosyonlar için doğrudan onlarla iletişime geçtiğimden emin olacağım. Ek olarak, 5 yıldızlı oteller için indirimli fiyatlar sunan seyahat web siteleri veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla rezervasyon yapmayı düşünebilirsiniz. Bu platformları inceleyeceğim. Umarım bütçeme uyan iyi bir anlaşma bulabilirim. Ayrıca sadakat programlarını veya otel üyeliklerini de dikkate almaya değer. Özel indirimlere veya avantajlara erişim sağlayabilirler. Otelin bir sadakat programı olup olmadığını veya konaklamamdan tasarruf etmem için yardımcı olabilecek herhangi bir üyelik olup olmadığını kontrol Son edeceğim. olarak, otelde pazarlık etmekten veya yükseltme istemekten çekinmeyin. Bazen, bütçeniz dahilinde uyum sağlamaya istekli olabilirler. Pazarlık etmek veya yükseltme istemek düşünmediğim bir şeydi. İşe yarayıp yaramadığını görmek için deneyeceğim. Denemeye değer. Unutmayın, kibar ve arkadaş canlısı olmak bu gibi durumlarda uzun bir yol kat edebilir. Bu değerli ipuçları için teşekkür ederim Anna. Lüks ve satın alınabilirlik arasında bir denge bulma konusunda kendimi daha güveniyorum. Hoş geldin John. Umarım bütçenizi zorlamadan 5 yıldızlı otelde unutulmaz bir konaklamanın tadını çıkarabilirsiniz. Rehberliğiniz için minnettarım. İşte kaldığım süre boyunca lüks ve değerin mükemmel kombinasyonunu bulmak için. Bunun için tebrikler John. Sınırlı bütçeniz dahilinde kalırken 5 yıldızlı otelde keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Teşekkür ederim Anna. Konaklamamdan en iyi şekilde yararlanacağımdan ve fazla harcama yapmadan olanakların tadını çıkaracağımdan emin olacağım. Ders 8. Yemek yapmada yaratıcılığı keşfetmek. Merhaba Anna, son zamanlarda yemek pişirmemde daha yaratıcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir öneri var mı? Merhaba, John. Bunu duymak harika. İşte mutfak yaratıcılığınızı geliştirmenize yardımcı olacak birkaç fikir. Bazı yeni teknikler veya lezzet kombinasyonları öğrenmekten heyecan duyuyorum. Ne tavsiye edersin? Yaratıcı olmanın bir yolu, farklı baharatlar ve otlar ile denemektir. Yemeklerinizin lezzetini değiştirebilirler. Kulağa ilginç geliyor. Denemenizi önerdiğiniz belirli baharatlar veya otlar var mı? Başlamak için bazı çok yönlü seçenekler kimyon, kırmızı biber, zerdeçal, biberiye ve fesleğendir. Yemeklerinize derinlik ve karmaşıklık katabilirler. O baharatları stokladığımdan emin olacağım. Farklı kombinasyonları denemek eğlenceli olacak. Diğer bir fikir de uluslararası mutfakları keşfetmektir. Her kültürün, yemeklerinize dahil edebileceğiniz benzersiz lezzetleri ve teknikleri vardır. Bu harika bir öneri. Dünyanın farklı yerlerinden tarifler deneyerek mutfak ufkumu genişletebilirim. Kesinlikle. Yeni lezzetler keşfetmenin ve yemek repertuarınızı genişletmenin harika bir yolu. Keşfetmenizi önerdiğiniz özel uluslararası mutfaklar var mı? Bazı popüler ve çeşitli seçenekler arasında İtalyan, Tayland, Meksika, Hint ve Japon mutfağı bulunur. Keşfedilecek çok çeşitli lezzetler ve yemekler sunarlar. Bu mutfaklardan tarifleri araştıracağım.
Masama yeni tatlar getirmek heyecan verici olacak. Ek olarak, mevcut tarifleri değiştirmekten veya kendi varyasyonlarınızı oluşturmaktan korkmayın. Yemek yapmak bir sanattır ve her yemeğe kişisel dokunuşunuzu ekleyebilirsiniz. Tarifleri değiştirmek pek denemediğim bir şey. Denemeye ve bulaşıklara kendi tarzımı koymaya başlayacağım. Son olarak, bulaşıklarınızı yaratıcı bir şekilde kaplamayı düşünün. Sunum, yemek deneyimini geliştirebilir ve yemeklerinizi görsel olarak daha çekici hale getirebilir. Yaratıcı bir şekilde kaplama harika bir fikirdir. Yemeklerimin tadı kadar güzel görünmesi için sunum becerilerimi geliştirmeye çalışacağım. Unutmayın, yemek pişirmek tamamen sürecin tadını çıkarmak ve yaratıcılığınızın parlamasına izin vermekle ilgilidir. Onunla iyi eğlenceler. Bu harika öneriler için teşekkür ederim, Anna. Yemek pişirmemi yeni zirvelere taşımak için ilham hissediyorum. Hoş geldin John. Mutfak yaratıcılığınızı kucaklayın ve lezzetli ve benzersiz yemekler yaratmanın sevincinin tadını çıkarın. Desteğiniz için minnettarım. İşte yeni tatlar, teknikler keşfetmek ve yemek pişirme sanatının tadını çıkarmak için. Bunun için tebrikler John. Mutfak maceralarınız keyifli tatlar ve tatmin edici kreasyonlarla dolu olsun. Teşekkür ederim Anna. Hazırladığım her yemeğe yaratıcılık katacağımdan emin olacağım. Ders 9. Öneriler ve kitap tartışmaları. Merhaba Anna, bir kitap tavsiyesine ihtiyacım var. Kitapları tartışmayı seviyorum. Herhangi bir öneri var mı? Merhaba, John. Sizin için bir kitap tavsiye etmekten mutluluk duyarım. Hangi türlerden veya temalardan hoşlanıyorsunuz? Farklı türlere açığım ama gizem ve maceraya eğiliyorum. Aklınızda herhangi bir kitap var mı? İlginizi çekebilecek bir kitap Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi'dir. Gizem, tarih ve macerayı birleştirir. Da Vinci şifresi ilginç geliyor. Bu konuda iyi şeyler duydum. Okuma listeme ekleyeceğim. Diğer bir öneri ise Stieg Larsson'un Ejderha Dövmeli Kız. İlgi çekici karakterlerle sürükleyici bir gerilim filmi. Ben de o kitabı duydum. Büyüleyici bir okuma gibi görünüyor. Kesinlikle kontrol edeceğim. Klasik bir macera arıyorsanız, Robert Louis Stevenson'ın Treasure Island zamansız bir seçimdir. Treasure Island gerçekten bir klasik. O maceracı hikayeyi tekrar gözden geçirdiğimden emin olacağım. Öneriniz için teşekkür ederim. Hoş geldin John. Önerileri ilginç bulduğunuza sevindim. Düşüncelerinizi okuduktan sonra bana bildirin. Yapacağım. Kitapları tartışmaktan her zaman zevk alırım, böylece gelecekte onlar hakkında bir konuşma yapabiliriz. Kulağa harika geliyor. Kitap tartışmalarımızı dört gözle bekliyorum. Bakış açılarını ve içgörüleri paylaşmak her zaman zenginleştiricidir. Kesinlikle. Kitaplar hakkındaki düşüncelerimizi paylaşmak edebiyat anlayışımızı ve takdir etmemizi genişletebilir. Okumanın tadını çıkar John. Umarım bu öneriler size saatlerce büyüleyici hikaye anlatımı getirir. Teşekkür ederim Anna. Yardımın için minnettarım. İşte yeni dünyalar keşfetmek ve anlamlı kitap tartışmalarına katılmak için. Bunun için tebrikler John. Okuma maceralarınız heyecan ve düşündürücü anlatılarla dolu olsun. Teşekkür ederim Anna. Kendimi bu kitaplara kaptıracağım ve gelecekteki konuşmalarımızı dört gözle bekleyeceğim. Ders 10.
Uygun ön ısıtma ile çıtır bir pizza kabuğu elde etmek. Merhaba Anna, çıtır kabuklu ev yapımı pizza yapmak istiyorum. Herhangi bir ipucu var mı? Merhaba, John. Çıtır bir kabuk elde etmek için fırını önceden ısıttığınızdan emin olun ve bir pizza taşı kullanmayı düşünün. Fırının önceden ısıtılması mantıklıdır. En iyi sonuçlar için hangi sıcaklığı ayarlamalıyım? Çıtır bir kabuk için fırını 475 ila 500 derece Fahrenheit civarında yüksek bir sıcaklığa ısıtmanız önerilir. Bir pizza taşı kullanmak, ısıyı eşit bir şekilde dağıtmaya ve nemi emmeye yardımcı olabilir ve bu da daha gevrek bir kabukla sonuçlanabilir. Ön ısıtma sırasında fırına koyun. Bu harika bir fikir. Kabuğun dokusunu geliştirmek ve eşit şekilde pişmesini sağlamak için bir pizza taşı alacağım. Pizzayı taşın üzerine yerleştirmeden önce, fırınla birlikte yaklaşık 30 dakika önceden ısıtın. Bu, taşın uygun şekilde ısıtılmasını sağlar. Taşın ısınması için yeterince zaman vermeyi hatırlayacağım. Bu gevrek kabuğu elde etmek için çok önemlidir. Pizzayı pişirmeye hazır olduğunuzda, bir pizza kabuğu veya parşömen kağıdı kullanarak önceden ısıtılmış pizza taşına aktarın. Pizzayı taşa aktarırken dikkatli olacağım. Bir kabuk veya parşömen kağıdı kullanmak bunu kolaylaştırmalıdır. Pişirirken pizzaya dikkat edin, çünkü yüksek sıcaklık normalden daha hızlı pişmesine neden olabilir. Pişirme süresini buna göre ayarlayın. Yanmasını önlemek için pizzayı yakından izlediğimden emin olacağım. Pişirme süresinin ayarlanması, mükemmel şekilde pişirilmesini sağlayacaktır. Pizza bittikten sonra, fırından dikkatlice çıkarmak için bir pizza kabuğu veya fırın eldiveni kullanın. Dilimlemeden ve servis yapmadan önce biraz soğumaya bırakın. Önce güvenlik. Sıcak pizzayı işlemek için uygun araçları kullanacağım ve bir dilimin tadını çıkarmadan önce biraz soğumasını sağlayacağım. Çıtır kabuğu ile ev yapımı pizzanın tadını çıkarın John. Lezzetli olacağından eminim. Teşekkür ederim Anna. Rehberliğiniz için minnettarım. İşte mükemmel bir çıtır kabuklu ağız sulandıran bir pizza yapmak. Bunun için tebrikler John. Pizzanız her gevrek lokmada neşe getiren bir mutfak keyfi olsun. Teşekkür ederim Anna. Ev yapımı pizzamın gevrek güzelliğinin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 11. Lütfen altında imzalayın. Anna, lütfen alt kısmını imzalayın, Anna. Tamam John, işte buradasın. Teşekkür ederim Anna. İmzanız dokümantasyon amacıyla önemlidir. Anlıyorum John. Açık bir rıza veya anlaşma göstergesi sağlamak gerekir. Kesinlikle, Anna. İmzalayarak, belirtilen şartları anladığımızı ve kabul ettiğimizi kabul ediyoruz. Bu mantıklı, John. Netlik sağlar ve gelecekte herhangi bir yanlış anlaşılmayı önler. Kesinlikle, Anna. Anlaşmalarımızın veya taahhütlerimizin net bir kaydını tutmak her zaman en iyisidir. Katılıyorum John. Belgeler şeffaflık ve hesap verebilirliğin korunmasında hayati bir rol oynar. Aslında, Anna, güven duygusu oluşturmaya yardımcı olur ve dahil olan herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Bu önemli, John. İlgili tüm taraflar için sağlıklı ve profesyonel bir ortamı teşvik eder. Kesinlikle, Anna. Günlük hayatımızda dürüstlüğü ve profesyonelliği korumanın bir parçasıdır. Detaylara gösterdiğin ilgiyi takdir ediyorum John.
titizliğe ve uygun belgelere olan bağlılığınızı gösterir. Teşekkür ederim Anna. Ayrıntılara dikkat, hayatın çeşitli yönlerinde çok önemlidir ve bu benim için çabaladığım bir şey. Hoş geldin John. Kaliteye ve profesyonelliğe olan bağlılığınız övgüye değer. Harika çalışmaya devam edin. Ders 12. Sigara içilmeyen oda seçimi. Merhaba Anna, bir gezi planlıyorum ve sigara içilmeyen bir oda aldığımdan emin olmak istiyorum. Bunun nasıl sağlanacağına dair herhangi bir öneriniz var mı? Merhaba, John. Bu harika bir fikir. Rezervasyonunuzu yaparken, açıkça sigara içilmeyen bir oda talep ettiğinizden emin olun. Kulağa mükemmel geliyor. Rezervasyon sürecinde sigara içilmeyen oda tercihimi belirttiğimden emin olacağım. Ek olarak, oteli doğrudan arayabilir ve varışınızdan birkaç gün önce sigara içilmeyen bir oda talebinizi yeniden onaylayabilirsiniz. Sigara içilmeyen oda talebimi 2 kez kontrol etmek ve onaylamak için kesinlikle varış tarihime yakın oteli arayacağım. Check-in yaparken, resepsiyon personeline sigara içilmeyen oda tercihinizi kibarca hatırlatın. İsteğinizi karşılamak için ellerinden geleni yapacaklar. Belirtildi. Sigara içilmeyen bir oda tercihimden haberdar olduklarından emin olmak için check-in sırasında ön büro personeline kibarca hatırlatacağım. Otelin sigara içme politikasını da gözden geçirmek iyi bir fikirdir. Bazı otellerde sigara içme alanları vardır ve bunu bilmek olası rahatsızlıklardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu yararlı bir ipucu. Konforlu bir konaklama sağlamak için otelin sigara içme politikasını tanıdığımdan emin olacağım. Son olarak, herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya verilen odadan memnun kalmazsanız, otel personeline ulaşmaktan çekinmeyin. Genellikle yardım etmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya isteklidirler. Bunu aklımda tutacağım. Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa veya odadan memnun kalmazsam, çözüm için otel personeli ile iletişime geçeceğim. Bu adımları izleyerek, sigara içilmeyen bir oda güvence altına alma ve seyahatiniz sırasında keyifli bir konaklamanın tadını çıkarma şansınızı artırırsınız. Teşekkür ederim Anna. Rehberliğiniz için minnettarım. Sigara içilmeyen bir ortam ve konforlu bir konaklama için buradayız. Hoş geldin John. Umarım temiz ve taze sigara içilmeyen bir oda ile harika bir yolculuk geçirirsiniz. Teşekkür ederim Anna. Sorunsuz ve keyifli bir deneyim için sabırsızlanıyorum. Ders 13. İş yaratma ve uygun fiyatlı sağlık hizmetleri önerileri. Merhaba Anna, iş yaratma ve uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ile ilgili son önerileri duydunuz mu? Düşüncelerin neler? Merhaba, John. Evet, tartışmaları takip ediyorum. İnsanların refahı için bu sorunları ele almak çok önemlidir. Katılıyorum. Daha fazla iş fırsatı yaratmak, ekonomik büyüme ve işsizlik oranlarını azaltmak için çok önemlidir. Kesinlikle. Bireyleri, aileleri ve toplulukları olumlu yönde etkileyebilir, istikrar sağlayabilir ve geçim kaynaklarını iyileştirebilir. Uygun fiyatlı sağlık hizmeti konusunda, herkesin finansal yüklerle karşılaşmadan kaliteli tıbbi hizmetlere erişebilmesini sağlamak önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Uygun fiyatlı sağlık bakımı, bireylerin genel refahı teşvik ederek gerekli tedavileri ve önleyici bakımı aramalarına olanak tanır. Öneriler, gelir veya önceden var olan koşullar ne olursa olsun, sağlık hizmetlerini herkes için daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeye odaklanmalıdır. Bu önemli bir yöndür. Satın alınabilirliği ele alarak ve kapsamı genişleterek, daha sağlıklı ve daha adil bir toplum için çaba gösterebiliriz.
Bu tekliflerin sürdürülebilirliğini ve uzun vadede nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini düşünmek de önemlidir. Haklısın. Bu girişimlerin başarısını ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için kapsamlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım gereklidir. İş yaratmayı teşvik ederek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirerek, bireyler ve bir bütün olarak toplum için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunabiliriz. Gerçekten de. Bu öneriler olumlu değişim getirme ve birçok insanın hayatını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Görüşlerini paylaştığın için teşekkürler, Anna. Günlük hayatımızı etkileyen tartışmalarda haberdar olmak ve katılmak önemlidir. Hoş geldin John. Bu önemli konuları sizinle tartışmak her zaman bir zevktir. Haberdar olmaya ve olumlu değişimi savunmaya devam edelim. Kesinlikle, Anna. Birlikte, herkesin yararına iş yaratmaya ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine öncelik veren bir topluma katkıda bulunabiliriz. Gelişen iş fırsatları ve herkes için erişilebilir, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ile bir geleceğe bakalım. Bunun için tebrikler, Anna. Kolektif çabalarımız herkes için daha parlak ve daha kapsayıcı bir geleceğe yol açsın. Ders 14. Kasiyere gitmek ve ikinci el mağazası buluntularını kucaklamak. Merhaba Anna, bugün ikinci el mağazasında harika ürünler buldum. Kesinlikle kasiyere gidelim ve ödeyelim. İkinci el mağazadaki bulgularımı göstermek için sabırsızlanıyorum. Merhaba, John. Bu harika. İkinci el mağazalar, benzersiz ve uygun fiyatlı ürünlerin hazineleri olabilir. Kasiyere gidelim ve satın alma işlemimizi tamamlayalım. Ben de ne bulduğunuzu görmek için heyecanlıyım. Gizli mücevherleri keşfetmek ve önceden sevilen eşyalara ikinci bir hayat vermek her zaman büyüleyicidir. Katılıyorum. İkinci el mağaza alışverişi sadece türünün tek örneği parçalar bulmamıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda atıkları azaltarak ve döngüsel bir ekonomiyi destekleyerek sürdürülebilirliği de teşvik eder. Kesinlikle. Bu bir kazan-kazan durumu. Çevreye duyarlı seçimler yaparken gardıroplarımızı genişletiyoruz. Şimdi kasiyere gidelim. İkinci el mağazasının bu ürünleri seçme ve uygun fiyatlı seçenekler sunma çabaları için takdir göstermek önemlidir. Kesinlikle, Anna. Yerel ikinci el mağazalarını ve misyonlarını desteklemek, topluma katkıda bulunmanın ve sürdürülebilir moda uygulamalarını teşvik etmenin harika bir yoludur. Ayrıca, bu öğelerin arkasındaki hikayeleri ve kişisel tarzımıza ekleyebilecekleri benzersiz dokunuşu düşünmek heyecan verici. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Her ikinci el mağaza bulgusunun kendi tarihi ve karakteri vardır, bu da onu daha da özel ve anlamlı kılar. İkinci el mağaza bulgularımıza değer verelim ve başkalarını ikinci el alışverişin harikalarını keşfetmeye teşvik edelim. İkinci el mağaza bulgularımı sergilemeyi ve sürdürülebilir modanın sevincini başkalarıyla paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Beni ikinci el mağaza alışverişi dünyasıyla tanıştırdığın için teşekkür ederim John. Keyifli bir deneyim oldu. Hoş geldin, Anna. Bu bir zevkti. İkinci el mağaza bulgularını kucaklamaya ve bilinçli moda seçimleri yapmaya devam edelim. İkinci el mağaza maceralarımızdan ilham alan şık ve sürdürülebilir moda seçenekleriyle dolu bir geleceğe. Bunun için tebrikler Anna. İkinci el mağaza bulgularımız, sürdürülebilir modanın güzelliğini keşfetmeleri için başkalarına ilham versin. Ders 15. Küçük bir kasabada kalma süresi. Merhaba Anna, yakın zamanda yakınlardaki küçük bir kasabaya taşındığını duydum. Orada ne kadar kalacaksın? Merhaba, John. Evet, bu küçük kasabaya taşındım. Kalışıma gelince, en az bir yıl burada olmayı planlıyorum.
Kendinizi topluluğa kaptırmak ve kasabanın sunduğu her şeyi keşfetmek için iyi bir zaman gibi geliyor. Kesinlikle. Yerlileri tanımak, yerel etkinliklere katılmak ve küçük kasaba yaşamının cazibesini gerçekten deneyimlemek istiyorum. İnsanlarla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmak ve topluluk içinde kalıcı ilişkiler kurmak için harika bir fırsat. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Küçük kasabaların genellikle sıkı sıkıya bağlı bir topluluğu vardır ve kaldığım süre boyunca bunun bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum. Şimdiye kadar şehirde ilginç yerler veya aktiviteler keşfettiniz mi? Evet, zaten birkaç gizli mücevher buldum. Yakınlarda akşamlarımı geçirmekten zevk aldığım güzel bir park ve gevşemeyi sevdiğim şirin bir kafe var. Kulağa harika geliyor. Küçük kasabaların sadeliği ve huzurluluğu, şehrin koşuşturmacasına kıyasla oldukça ferahlatıcı olabilir. Gerçekten de. Bu hoş bir hız değişikliği ve bu küçük kasabadaki yaşamın yavaş ritmini takdir ediyorum. Bunu duyduğuma sevindim. Yerleşmenize yardımcı olmak için yapabileceğim bir şey varsa veya herhangi bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa, ulaşmaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim, John. Desteğiniz için minnettarım. Herhangi bir yardıma veya öneriye ihtiyacım olursa bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Hoş geldin, Anna. Bu küçük kasabada komşu olmana sevindim. Umarım kaldığınız süre boyunca unutulmaz ve tatmin edici bir zaman geçirirsiniz. Teşekkür ederim, John. Buradaki zamanımı en iyi şekilde değerlendirmekten ve kalıcı anılar yaratmaktan heyecan duyuyorum. Yakında yetişelim ve küçük kasaba deneyimlerimizi paylaşalım. Kesinlikle, Anna. Küçük kasaba maceralarınız hakkında daha fazla bilgi almak için sabırsızlanıyorum. Kendine iyi bak ve konaklamanın tadını çıkar. Teşekkür ederim, John. Kendine iyi bak, seni güncel tutacağımdan emin olacağım. Yakında görüşürüz. Yakında görüşürüz, Anna. Kendine iyi bak ve küçük kasaba yaşamının tüm harikalarının tadını çıkar. Ders 16. Bilginin gücü ve farkındalık yoluyla fark yaratmak. Merhaba Anna, hayatın her alanında bilginin güç olduğuna inanıyorum. Farkındalığı yayarak fark yaratabiliriz. Merhaba, John. Kesinlikle, bilgi dünyayı anlamamızı ve bilinçli kararlar vermemizi sağlar. Farkındalık sayesinde olumlu bir değişim yaratabiliriz. Haberdar olarak, önemli konuları ele alabilir ve toplumun gelişmesine katkıda bulunabiliriz. Kesinlikle. Farkındalık, zorlukları tanımamıza, çözümleri belirlememize ve anlamlı etki için harekete geçmemize olanak tanır. Bilgiyi paylaşmak ve başkalarını da bilgilendirmeye teşvik etmek çok önemlidir. Birlikte, olumlu değişim için çabalarımızı artırabiliriz. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Konuşmalara katıldığımızda ve bilgi paylaştığımızda, kolektif anlayışımızı genişletir ve ilerlemeyi yönlendiririz. Farkındalık yaratmaya yönelik her küçük adım, tutumlarda, davranışlarda ve politikalarda önemli değişikliklere yol açabilir. Bu doğru. Eylemlerimiz, ne kadar küçük olursa olsun, bir dalgalanma etkisi yaratma ve başkalarına katılmaları için ilham verme potansiyeline sahiptir. Kendimizi eğitmeye, tartışmalara katılmaya ve değerlerimizle uyumlu nedenleri savunmaya devam edelim. Kesinlikle. Bunu yaparak, daha bilinçli ve şefkatli bir topluma katkıda bulunabiliriz. Bilgi gerçekten yaşamları dönüştürme ve bireyler ve topluluklar üzerinde olumlu bir etki yaratma gücüne sahiptir. Bilginin gücünü kucaklayalım ve farkındalık yoluyla her seferinde bir adım fark yaratmaya devam edelim.
Birlikte kendimizi ve başkalarını bilgi ile güçlendirerek ve bir farkındalık kültürünü teşvik ederek daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Bu anlayışlı konuşma için teşekkür ederim, John. Fark yaratmak için sahip olduğumuz potansiyeli tartışmak ilham verici. Hoş geldin, Anna. Sizinle anlamlı sohbetler yapmak her zaman bir zevktir. Öğrenmeye, büyümeye ve olumlu bir etki yaratmaya devam edelim. İşte bilginin gücü ve farkındalık yoluyla yaratabileceğimiz fark. Daha iyi bir dünya için çabalamaya devam edelim. Bunun için tebrikler Anna. Kolektif çabalarımız olumlu değişimi teşvik etsin ve herkes için daha parlak bir gelecek yaratsın. Ders 17. Nadir bir koleksiyon eşyası aramak. Merhaba Anna, nadir bir koleksiyon eşyasını nerede bulabileceğimi biliyor musun? Merhaba, John. Koleksiyonculara hitap eden çevrimiçi pazar yerlerini veya özel mağazaları kontrol etmeyi denediniz mi? İnternette biraz arama yaptım ama çok şansım olmadı. Herhangi bir özel öneriniz var mı? Açık artırma web sitelerini keşfetmek veya yerel antika fuarlarına katılmak isteyebilirsiniz. Genellikle çeşitli koleksiyon eşyalarına sahiptirler. Bu iyi bir fikir. Bölgemdeki yaklaşan açık artırmalara ve fuarlara bakacağım. Umarım aradığım nadir eşyaya rastlarım. Diğer bir seçenek de koleksiyonculara adanmış çevrimiçi forumlara veya topluluklara katılmaktır. Nadir eşyaları bulmak için değerli bilgiler ve bağlantılar sağlayabilirler. Bunu düşünmemiştim. Diğer koleksiyoncularla etkileşim kurmak, ağımı genişletmenin ve arzu ettiğim öğeyi bulma şansımı artırmanın harika bir yolu olabilir. Kesinlikle. Koleksiyonerler genellikle geniş bilgiye sahiptir ve belirli öğeleri nerede bulacakları konusunda rehberlik sunabilir ve hatta kendileri potansiyel müşteriler sağlayabilirler. Önerileriniz için teşekkürler Anna. Bu yolları keşfedeceğim ve aradığım nadir koleksiyon öğesini bulma konusunda iyimser kalacağım. Hoş geldin John. Aramanızda size iyi şanslar diliyorum. Umarım size neşe ve memnuniyet getiren koleksiyon öğesini bulursunuz. Desteğin için minnettarım Anna. Sizi ilerlemenden haberdar edeceğim. Kim bilir, belki bir gün nadir bulunduğumu sana gösterebilirim. Bu harika olurdu John. Başarınızı duymayı ve nadir koleksiyon öğesini ilk elden görmeyi dört gözle bekliyorum. Tekrar teşekkürler Anna. Teşvik ettiğin benim için çok şey ifade ediyor. Yakalanması zor öğeyi bulmak ve koleksiyonuma değerli bir katkı yapmak için elimden geleni yapacağım. Kararlılığına inanıyorum John. Koleksiyon tutkunuzun sizi bu nadir bulguya götüreceğinden eminim. İyi şanslar. Bana olan inancın için minnettarım Anna. Aramaya devam edeceğim ve umutlu kalacağım. Desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Ders 18. İki tekerlekli kendim, zorlu ama tatmin eden deneyim. Merhaba Anna, geçenlerde kendime meydan okumaya ve bisiklete binmeyi öğrenmeye karar verdim. Oldukça göz korkutucu bir deneyimdi ama başarı duygusu buna değdi. Merhaba, John. Bu harika. Bisiklete binmeyi öğrenmek zor olabilir, ancak yepyeni bir olasılıklar ve özgürlük dünyası açar. Aslında, Anna, dengemi bulmak ve hareketlerimi koordine etmek için mücadele ederken ilk aşamalar biraz sinir bozucuydu. Böyle hissetmek tamamen normal, John. Bisiklete binmek koordinasyon ve pratik gerektirir, ancak zamanla ikinci bir doğa haline gelir. Düzenli olarak sebat ettim ve pratik yaptım, her denemede yavaş yavaş güven kazandım.
Sonunda sorunsuz sürüş hissi heyecan vericiydi. Hayal edebiliyorum. Bisiklete binmenin getirdiği benzersiz bir özgürlük ve bağımsızlık duygusu vardır. Çevrenizi farklı bir şekilde keşfetmenize ve keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Kesinlikle, Anna. Bisikletimle yakındaki parkurları ve parkları keşfetmeye başladım ve bu her zamanki rutinimden ferahlatıcı bir değişiklik. Bisiklete binme ayrıca gelişmiş kardiyovasküler zindelik ve artan dayanıklılık gibi çeşitli sağlık yararları sunar. Aktif kalmak için harika bir yol. Bu takdir ettiğim başka bir husus. Bisiklete binmek, açık havada eğlenirken fiziksel aktiviteyi günlük hayatıma dahil etmemi sağlıyor. Bu yeni deneyimi nasıl benimsediğini duymak harika John. Size neşe ve tatmin getirmeye devam edeceğinden eminim. Teşekkür ederim Anna. Benim için dönüşüm yaratan bir yolculuk oldu ve bisiklete binmeyi öğrenmek için adım attığım için mutluyum. Kendinle gurur duymalısın, John. Yeni zorlukları kucaklamak ve konfor alanlarımızdan çıkmak, büyüyüp yeni tutkuları keşfetme şeklimizdir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Kendimizi zorlamaya devam etmek ve yeni şeyler denemeye devam etmek önemlidir. Başka hangi heyecan verici maceraların beklediğini kim Aynen öyle, bilebilir? John. Hayat büyüme ve kendini keşfetme fırsatlarıyla doludur. Bisiklete olan yeni aşkının seni nereye götürdüğünü görmek beni heyecanlandırıyor. Desteğiniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim, Anna. Bu yolculuğa çıktığım için minnettarım ve sizinle daha fazla bisiklet macerası paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Hoş geldin John. Yolun her adımında sizi neşelendirmek için buradayım. Pedal çevirmeye ve açık yolun özgürlüğünün tadını çıkarmaya devam edin. Yapacağım, Anna. Böyle harika bir arkadaş olduğun için bir kez daha teşekkür ederim. Yeni deneyimlere açık kalalım ve keşif sevincini kucaklamaya devam edelim. Kesinlikle, John. İşte daha heyecan verici maceralar ve kişisel gelişim. İleride çok mutlu yolculuklar diliyorum. Teşekkürler Anna. Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Her andan en iyi şekilde yararlanalım ve yolculuğun tadını çıkaralım. Ders 19. Gelecekte daha fazla tartışmaları keşfetmek. Merhaba Anna, tartışacak harika fikirlerim vardı ama bir dahaki sefere onları daha ayrıntılı inceleyelim. Merhaba, John. Kulağa ilgi çekici geliyor. Fikirlerinizi duymak için sabırsızlanıyorum, ancak onları daha derinlemesine bir tartışma için saklamak akıllıca olacaktır. Konularımızın keşif için uygun ilgiyi ve zamanı hak ettiğine inanıyorum. Onlara belirli bir oturumu ayırmak daha faydalı olacaktır. Kesinlikle, John. Bu tartışmalar için ayrılmış zaman ayırarak, ayrıntıları inceleyebilir ve daha anlamlı bir fikir alışverişine girebiliriz. Anlayışına minnettarım Anna. Verimli bir konuşma sağlamak için bu konulara hak ettikleri ilgiyi vermek önemlidir. Tamamen katılıyorum John. Farklı bakış açılarını ve fikirleri kapsamlı bir şekilde keşfedebileceğimiz odaklanmış konuşmalar yapmak çok önemlidir. Bir sonraki tartışmamız için bir zaman ayarlayalım. Bu şekilde hazırlıklı gelebilir ve sohbetimizden en iyi şekilde yararlanabiliriz. Bu bir plan gibi geliyor John. Her konuya acele etmeden bolca zaman ayırabiliriz. Bir sonraki konuşmamızı dört gözle bekliyorum. Bu fikirleri araştırmak ve düşündürücü tartışmalara katılmak heyecan verici olacak. Aynı şekilde, John. Düşüncelerinizi duymaya ve aklınızdaki konularla ilgili kendi görüşlerimi paylaşmaya hevesliyim. Anlayışınız için teşekkürler Anna.
Düşünceli sohbetlere katılma isteğiniz, tartışmalarımızı daha da zenginleştirici hale getiriyor. Benim için bir zevk, John. Anlamlı konuşmaların kişisel ve entelektüel gelişim için bir katalizör olduğuna inanıyorum. Aslında, Anna, tartışmalarımız her zaman aydınlatıcı olmuştur ve bir sonraki konuşmamızın da aynı derecede anlayışlı olacağından hiç şüphem yok. Bu tartışmaları başlattığın için teşekkürler John. Konuşmalarımıza düşünceli yaklaşımınızı takdir ediyorum. Hoş geldin, Anna. Sizinle bu sohbetlere katılmak bir zevk. Bir sonraki seansımızı planlamak için yakında size ulaşacağım. Mesajını sabırsızlıkla bekliyor olacağım John. Konuşmalarımızla yeni fikirleri keşfetmeye ve ufkumuzu genişletmeye devam edelim. Kesinlikle, Anna. O zamana kadar kendine iyi bak ve bir sonraki ilgi çekici sohbetimizi dört gözle bekleyelim. Aynı şekilde, John. Kendine iyi bak, bir sonraki tartışmamızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ders 20, İlerlemeyi yakalamayı ve tartışmayı planlama. Merhaba Anna, son görüşmeyeli epey oldu. İlerlememizi tartışmak için yakında başka bir toplantı ayarlayalım. Merhaba, John. Katılıyorum. Bağlantıda kalmak ve ilgili yolculuklarımızla ilgili güncellemeleri paylaşmak önemlidir. İkimiz için de işe yarayan bir zaman planlayalım. Kesinlikle, Anna. Konuşmalarımız her zaman anlayışlı olmuştur ve ilerlememizi tartışmanın değerli bakış açıları sağlayacağına inanıyorum. Bakış açını takdir ediyorum, John. Başarılarımız, zorluklarımız ve yol boyunca öğrendiğimiz dersleri düşünmek faydalıdır. İlerlememizi paylaşmanın sadece içgörü kazanmamıza yardımcı olmadığını, aynı zamanda ilerlemeye devam etmemizi de motive ettiğini görüyorum. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Ulaştığımız kilometre taşlarını ve üzerinde çalıştığımız hedefleri duymak ilham verici. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapmayı hedefleyelim. Bu bize düşüncelerimizi toplamak ve anlamlı bir tartışmaya hazırlanmak için yeterli zaman vermelidir. Kulağa hoş geliyor John. Takvimi işaretleyeceğim ve müsait olduğundan emin olacağım. Yakalamak ve deneyim alışverişinde bulunmak harika olacak. Mükemmel. Size önerilen birkaç tarih ve saati içeren bir toplantı davetiyesi göndereceğim. Ayrıntıları kesinleştirebilir ve toplantımızı onaylayabiliriz. Teşekkür ederim, John. Yakalama oturumumuzu planlamaya yönelik proaktif yaklaşımınızı takdir ediyorum. Bunu dört gözle bekliyorum. Aynı şekilde, Anna. Konuşmalarımıza değer veriyorum ve kaydettiğiniz ilerlemeyi duyduğum için heyecanlıyım. Zenginleştirici bir tartışma olacak. Nazik sözlerin için teşekkürler John. Başarılarınızı duymak ve kendi güncellemelerimi paylaşmak için de aynı derecede hevesliyim. Birlikte geçirdiğimiz zamandan en iyi şekilde yararlanalım ve bu yakalama oturumunu verimli ve anlayışlı bir oturum haline getirelim. Katılıyorum John. İlgili yollarımızda devam ederken tartışmamızın değerli içgörüler ve ilham sağlayacağından eminim. Teşekkür ederim Anna. Yakında toplantı detayları ile iletişime geçeceğim. O zamana kadar kendine iyi bak ve harika çalışmaya devam et. Teşekkür ederim, John. Mesajınızı bekliyor olacağım. Kendine iyi bak ve ilerlememizi tartışmak için yakında buluşalım. Yapacağım, Anna. Kendine iyi bak ve yaklaşan yakalama seansımızı dört gözle bekleyelim. Ders 21. Tavuk erişte deniz tarağı çorbası. Vay canına, bu tavuklu erişte istiridye çorbası gerçekten lezzetli. Keyif aldığına sevindim John. Olumlu geri bildirimler duymak her zaman güzeldir.
Tatlar zengin ve rahatlatıcıdır. Soğuk bir gün için mükemmel bir yemek. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Çorbanın sıcaklığı yatıştırıcıdır ve tavuk ve istiridye kombinasyonu keyifli bir dokunuş katar. Kesinlikle, Anna. Malzemeler mükemmel bir şekilde harmanlayarak tatmin edici ve lezzetli bir yemek oluşturur. Keyifli bulmana sevindim John. İnsanların yüzlerine gülümseme getiren yemekler hazırlamak her zaman bir zevktir. Bunu kesinlikle başardın, Anna. Bu çorba benim için bir gülümseme getirdi. Teşekkür ederim, John. Takdiriniz benim için çok şey ifade ediyor. Mutfakta keşfetmeye ve denemeye devam etmem için beni motive ediyor. Mutfak kreasyonlarının için minnettarım, Anna. Hazırladığınız her yemek keyifli bir sürpriz. Nazik sözlerin için minnettarım John. Yemek yapma aşkımı seninle paylaşmaktan zevk alıyorum. Karşılıklı tarafta olmak bir zevk, Anna. Mutfaktaki yeteneğiniz gerçekten etkileyici. Teşekkür ederim, John. Yemek yapmayı daha da ödüllendirici yapan bunun gibi anlardır. Lezzetli kreasyonlarınızı tadabildiğim için minnettarım. Keyifli bir deneyim. Yemek meraklısı olmana sevindim John. Birlikte mutfak lezzetlerini keşfetmeye ve tadını çıkarmaya devam edelim. Kesinlikle, Anna. Gelecekteki yemek maceralarımızı dört gözle bekliyorum. Ders 22. Deniz manzaralı oda rezervasyonu. Rezervasyonu kontrol ediyorum. Deniz manzaralı bir oda için rezervasyonunuzu aldım. Bu mükemmel, John. Güzel deniz manzarasına sahip bir oda umuyordum. İsteğini yerine getirebildiğim için mutluyum, Anna. Doğal manzaralı bir odaya sahip olmak her zaman güzeldir. Kesinlikle, John. Okyanus manzarasına uyanmak güne başlamak için harika bir yol olacaktır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım, Anna. Dalgaların sakinleştirici sesi ve ferahlatıcı deniz meltemi huzurlu bir atmosfer yaratacaktır. Kulağa mükemmel bir kaçamak gibi geliyor John. Biraz rahatlama ve gençleşme için sabırsızlanıyorum. Heyecanlı olmana sevindim, Anna. Bu tatil gevşemek ve şarj etmek için bir fırsat sağlayacaktır. Rezervasyonla ilgilendiğin için teşekkürler John. Detaylara gösterdiğiniz özen büyük beğeni topluyor. Hoş geldin, Anna. Her şeyin sizin memnuniyetinize göre düzenlenmesini sağlamak benim için bir zevktir. Çabaların için minnettarım John. Planlama sürecini çok daha sorunsuz ve keyifli hale getirir. Mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı hedefliyorum, Anna. Memnuniyetiniz benim önceliğimdir. Müşteri hizmetlerine olan bağlılığın övgüye değer, John. Seyahat planlarımıza yardımcı olmanızı memnuniyetle karşılıyoruz. Nazik sözlerin için teşekkürler, Anna. Deneyiminizi olabildiğince keyifli hale getirmek için buradayım. Harika bir yolculuk geçirin. Ders 23. Doktor gördün mü? Günaydın, Anna. Bugün nasıl hissediyorsun? Günaydın John. Biraz zor bir gece geçirdim. Boğaz ağrım vardı ve ısınmaya başladım. Bunu duyduğuma üzüldüm, Anna. Kendine dikkat etmek önemlidir. Doktor gördün mü? Henüz değil, John. Bir gecede iyileşeceğini umuyordum ama devam ediyor gibi görünüyor. Bir tıp uzmanına danışmak en iyisi olabilir, Anna.
Rehberlik sağlayabilir ve refahınızı sağlayabilirler. Haklısın John. Mümkün olan en kısa sürede randevu ayarlayacağım. Herhangi bir sağlık sorununu erkenden ele almak daha iyidir. Bu akıllıca bir karar Anna. Sağlığınız her zaman bir öncelik olmalıdır. Size yardımcı olmak için yapabileceğim bir şey varsa bana bildirin. Teşekkür ederim, John. Senin endişen benim için çok şey ifade ediyor. Desteğiniz için minnettarım. Senin için buradayım, Anna. Biz bir ekibiz ve yakında kendinizi daha iyi hissedeceğinizden emin olmak istiyorum. Anlayışınız için minnettarım John. Birinin bana bakması güven verici. Benim için bir zevk, Anna. Kendinize iyi bakın ve bir şeye ihtiyacınız olursa ulaşmaktan çekinmeyin. Yapacağım, John. Nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Sizi ilerlememden haberdar edeceğim. Lütfen yap Anna. Umarım yakında daha iyi hissedersin. Gerekli dinlenmeyi yapın ve ihtiyacınız olan bakımı alın. Ders 24. Adamın oto tamir atölyesi. Merhaba, burası adamın oto tamirhanesi mi? Evet, öyle. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Arabamla ilgili bazı sorunlar yaşıyorum ve ona bir göz atıp bakamayacağınızı merak ediyordum. Tabii ki, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Aracınızla ilgili sorun ne gibi görünüyor? Motordan gelen garip sesler duyuyorum ve araba biraz durgun hissediyor. Anlıyorum. Bu sorunları derhal ele almak önemlidir. Arabanızı getirmeniz için uygun bir zaman ne zaman olur? Yarın öğleden sonra müsaitim. Bu senin için işe yarar mı? Yarın öğleden sonra bizim için çalışıyor. Sizin için bir randevu ayarlayacağız. Adın ne, lütfen? Benim adım John. Yardımın için teşekkürler Anna. Hoş geldin John. Kaliteli hizmet sunmak için buradayız. Sorunu teşhis ettiğinizden ve arabanızı tekrar yola çıkardığınızdan emin olacağız. Profesyonelliğin için minnettarım Anna. Arabamı yarın getirmeyi dört gözle bekliyorum. Senin için hazır olacağız John. Adamın oto tamir atölyesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz. Ders 25. Polisi aradınız mı? Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim? Evet, lütfen. Az önce soyuldum. Bana yardım edebilir misin? Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Sakin ol ve neler yapabileceğimizi görelim. Polisi aradın mı? Henüz değil. Biraz bunalmış hissediyorum. Onlarla iletişime geçmemde bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki, Anna. Hemen polisi ararım. Konumunuzu biliyor musunuz? Elm Caddesi'ndeyim, Main Street'in köşesine yakın. Teşekkür ederim Anna. Olay hakkında polise haber veririm ve bulunduğunuz yeri bildireceğim. Yardımın için gerçekten minnettarım John. Şu anda oldukça sarsılmış hissediyorum. Anlıyorum Anna. Bu üzücü bir durum ama size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yapabileceğim başka bir şey var mı? Sanırım kredi kartlarımı iptal etmem ve bankamı bilgilendirmem gerekecek. Süreç boyunca bana rehberlik edebilir misin? Kesinlikle, Anna. Kredi kartlarınızı iptal etmenize ve olayı bildirmek için bankanızla iletişime geçmenize yardımcı olacağım. Desteğin benim için çok şey ifade ediyor John. Yardımın olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Senin için buradayım, Anna.
Bu konuda birlikte gezineceğiz. Derin nefes almayı ve güçlü kalmayı unutmayın. Rahatlatıcı sözlerin için teşekkürler John. Bu zor zamanda yanımda olduğun için minnettarım. Hoş geldin, Anna. Güvenliğinizi sağlamak ve ihtiyacınız olan desteği sağlamak için gerekli adımları atacağız.